şu anda 10'u çeyrek geçiyor ve ben Muğla'ya gidiyorum. Gökova bisiklet turuna. Bu benim 9. turum olacak. Yani ilk kez de kendi arabamla gidiyorum. Zira bu 9 turun en az 6'sına ben bisikletimi yükleyip pedallayarak giderdim Muğla'ya. Hatta ilk katıldığım sene 2014, 11 saate de yakın bir sürede sürmüştüm. Sonra yani biraz daha formumu bulduğum sonraki yıllarda bunu 8 saatin altına indirebilmeyi başardım. Şimdi Milas'tayım. Her bisikletle geldiğimde burada bir su molası falan veriyorum. Aynı şeyi yaptım. Çünkü bundan sonra önümde boğa yokuşu var. Yani her çıktığımda, saat kaçta çıkarsam çıkayım ki genelde erken çıkmaya gayret ederim. Buraya hep böyle güneşin tepede olduğu zamanlara denk gelmişimdir. Dolayısıyla güneşte tırmanmam gereken bir yokuştur boğa yokuşu. Üstelik herhangi bir ağaç ya da örtü altı olmadığı için de güneşten kendimi koruyamadığım bir yokuştur. Burası da Bozüyük Pınarbaşı Restoran. Bisikletle geldiğimde burası 100. kilometreye tekabül ediyordu ve burada mutlaka bir de rakı içiyordum su başında. Ve ondan sonra Muğla'ya devam ediyordum ki bisikletle buradan Muğla'ya yaklaşık 1,5 saat var. Tabii şimdi araba kullandığımdan rakı içmemem gerekiyor. Gerçi bisikletle geldiğinde de rakı içmem gerekiyor ama zaten şu kalan 1,5 saatte onu terle atıyorsun. Nihayet Kışla Parkı'na, yani kamp yapacağımız alana geldik. Şimdi bakalım yarın üstüme giyecek ve benim için ayrılmış bir formum var mı? Zira ben katılımcı olarak başvurmadım. Efendim nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkürler. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Ne yapıyorsun abi? İyidir, sizi sormalı. İyilik vallahi, ne yapalım, başladık hazırlıklara. Oo, herkes Geldi. Ne haber, nasılsın? İyiyim şükür. Bir tık erken geldim. Akşama doğru yavaş yavaş çadırlar kurulmaya başlar. Formayı da bulmuş olmak güzel oldu. Yarın giyecek bir formam var. Garip olurdu zaten. Turun formalarını tasarlayan biri olarak tur forması giymiyor olmak tuhaf olabilirdi. 2014'te ben ilk katıldığımı söylemiştim. 2015'ten itibaren de Gökova Bisiklet Turu'nun formalarını ben tasarlıyorum. Bu da 18. Gökova Bisiklet Turu forması. Şimdi Bozüyük'te içemediğim rakıyı bu akşam Muğla'da mutlaka içerim. Ondan sonra da 5-6 saatlik bir uyku ve sabah tur başlıyor. Muğla'yı seviyorum. Bu arkamda gördüğünüz yer bir restoran değil, bir ev. Ama telefon açıp biz bir şeyler yemek istiyoruz dediğinizde sizin için bir sofra hazırlıyor. Levent abi her Gökova Bisiklet Turu'nda bizi buraya getirir. Bu akşam da bu gelenek değişmiyor ve az evvel dediğim gibi Bozüyük'te içemediğim rakıyı burada içeceğim. Az. Günaydın. Saat herhalde 6'ya geliyor. Az evvel ezanla ya da 6'yı geçti bilmiyorum. Ezanla uyandım. Uyandım diyorum ama hiç uyumadım aslında. Yani bu çadır kamp alanındaki gürültü ses falan değil beni uyutmayan. Sanıyorum dün akşam yediğim yemekler biraz fazla geldi. Bu kamyon bizim kamp atacağımız ikinci noktaya, varış noktamıza. Yani bugün Akbük'e gelecek ve bu çuvalları orada indirecek. Biz çuvallarımızı bulup yeniden kamp atacağız. Şimdi sırada kahvaltı var. O yüzden konak altına hareket edeceğim. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, nasıl keyifler? İyi maşallah ya. Ne olsun. Kasa hafızana mı güveniyorsun? Evet. Bakalım yapabilecek miyim? İşte bu. Kahvaltı başladı. Herhalde 1 saat, 1,5 saat içinde de tur başlayacak.
Uzun zamandır bisiklete binmedim. O yüzden kendimi biraz gergin ve tuhaf hissediyorum. Ama yine de çok heyecanlıyım. Gökova'da hiçbir zaman haldır haldır bisiklet sürmedim. Kendimin de en iyi versiyonunu yapmaya çalışmıyorum. Gül. Resim için toplanıyoruz. Dün bana forma bulan kişi. Seneye önümüzdeki yıl inşallah 19.sunda tekrar görüşmek üzere. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim. Hepinize teşekkür ederim. Muğla'dan çıktıktan sonra Gülağız'ın işiyle birlikte Sakar öncesi bir toplandık. Burada çeşitli uyarılar yapılacak Sakar inişiyle ilgili. Ama daha bir kuple daha tırmanacağız. ...9 kilometrelik bir teknik iniş Sakar geçti. Daha fazla bilgi vermek isterim ama arkada bangır bangır müzik çalıyor, o da telife girer. O yüzden anonsu inince yapacağım. En azından burada müzik yok. Bana gerçekten 9 kilometrelik son derece teknik bir inişti. Ama şöyle bir şansımız vardı. Bütün Sakar geçidini kapadı emniyet. Dolayısıyla iniş o anlamda kalabalık olmamıza rağmen güvenli inildi. Yani herhangi bir kaza haberi de gelmedi. Şimdi yemek zamanı. Bu harika bir his. Yani zorlu bir 53 kilometreyi geride bıraktık. Özellikle son bölümde kafa rüzgarı bizi dövdü ama şunu söyleyebilirim ki aşağı yukarı 15,5 kilometre ortalamayla tamamlamışım bu turu ki bu beklediğimden çok daha iyi bir veri. Gelir gelmez hemen şu muhteşem suya girdik ki Akyaka'dan gelirken dalgalar neredeyse adam boyuydu. Ama burası doğal bir havuz gibi. Zaten Akbük her zaman böyle şifa niyetine girdiğim bir yerdi. Hemen bütün üzerimdeki o kiripası, bacaklarımdaki laktik asiti denize bıraktım ve şimdi dinlenmeye çekiliyorum. Biliyor musunuz son ana kadar aslında bu tura gelip gelmemek konusunda kararsızdım. Çünkü yılbaşından bu yana böyle bir takım tansiyon problemleri yaşadım. Aynı nedenle bisiklete binmekten de çekindim. Yani korktum. Ama iyi ki Muğla'ya gelmişim. Daha ilk günden bisikletin benim için neden özel olduğunu ve nasıl bir kültürün parçası yaptığını yeniden hatırladım. Evet, böyle 11 kilometre saat ortalamayla gelirim diye düşündüm ama 15,5'la bitirdim. Bu da bir noktada kazandım demek. Ve bence bu da bisiklet turlarının bir büyüsü. Ve sadece kendinle yarışıyorsun. Belki bu bir yarış organizasyonu değil. Ama bir şekilde bu tura katıldığın diğer versiyonlarında yarışmaya başlıyorsun. Bu başta da söylemiştim, benim 9. katılışım. Daha önce katılan 8 jokayla yarışıyormuşum gibi hissediyorum. Eğer bisiklete başlamayı düşünüyorsan ya da bunun gibi bir tura katılmakla ilgili kafanda bir hayal varsa mutlaka katıl. Yani mutlaka yap. Zira bil ki kimse senin nasıl performans gösterdiğini aldırmaz. Önemli olan tek şey kendi hedeflerine göre nasıl performans gösterdiğindir. İşte özel olan şey de bu. Şimdi biraz dinleneyim. Tatlı yorgunluğumun yorgunluğu gitsin, tatlısı kalsın. Bir işin üstesinden nasıl gelinir?
Günaydın. Ahmet hocam, ağrı kesici var mı? Ben de yok. Ama aşağıda şeyden isteyebiliriz. Eğer ortada üstesinden gelecek bir iş varsa demek ki ortada bir hedef var demektir. Bu anlamda planlama yapmak, sabırlı ve disiplinli bir yolculuğa çıkmak gerekiyor. Yani bir işin üstesinden gelmek uğraş gerektirir. Başarı da bunun ödülüdür, tadıdır. Önce biraz acı, sonra tatlı, yani serotonin. Belki konuyla alakası olacak ama aynı zamanda acıyı da seven bir milletiz. Nedenini bilmiyorum. Belki sıcak iklimlerde yemeklerin bozulmasını engellediği için acı bizim de mutfak kültürümüzde yer almıştır. Dediğim gibi bilmiyorum ama acı denince akla gelen ülkeleri sıralarsanız ki Meksika'dan Hindistan'a kadar hepsi sıcak iklim ülkesi. Yani acı hep sıcak coğrafyaların lezzeti olmuş. Biraz araştırınca acı yemenin endorfin salgılanmasına da neden olduğu ortaya çıkmış. Peki bunun bisikletle ne alakası var? Bugün 38 kilometrelik bir etabı koşacağız. Oldukça sert olacak çünkü bol tırmanışı var. Zaten daha koyun çıkışından itibaren, Akbük'ten çıkıştan itibaren 1 kilometrelik %10 eğimde sert bir yokuşta başlamıştık. Şimdi arkamdaki yoldan da Akbük Seyir Tepesi'ne tırmanmaya devam edeceğiz. Manzara harika. Yani Akbük'ü tepeden gören bu noktaya gelmek insana biraz nefes aldırıyor. Ama bitti mi? Bu arada durup video çektiğim için en sondayım. Şimdi Kurtak tırmanışı başlıyor. Her şey son 10 kilometre sıkıştırılmış bir hikaye gibi. Tüm bu eziyet Alatepe'ye vardığımızda bitmiş olacak. Zira oradan Ören'e harika bir iniş var. Alatepe'yi de şimdi geride bıraktık. Bundan sonra Ören'e kadar iniş bedava. Pedal bile basmayacağız. Reasons to leave the seasons, it breezes Jesus. The seizures about as cool as my t-shirt. This chick is old school like Shelto Adidas. She feed me shellfish, I need it. Since I don't eat beef or chicken, pork was bleeding. Y'all had enough of your summer, go leave and go back to Bummer, Ohio. Why only wild out on the weekends? I'm on the surface. Allah çökertmeye bayağı rüzgardan dayak yiye geldik. Umarım sesim duyuluyordur. Bir arkamdaki tepe kaldı. Şuradan gördüğünüz. O tepeyi açtıktan sonra çökertmedeyiz. Now all them girls that got kids go out. Get the babysitter paid and don't go home now. I be known but don't forget phone calls out. But it goes two ways like a free so out. I was there to get a seat. I was good up in the house. My thoughts are so unique. I may blow now. 6 Ahmet Leblebici. Bu bölgede kuramaz çünkü horlayanların listesini o da. Aynen. Levent abi anahtarı aldım ama ücretli seninle konuşacaktım. Ben ne konuştuğunu bilmiyorum dedi o. Gökova turuna bu 10. yılım ama 9 kere katıldım. 2 kere İstanbul Bodrum, 2 kere Antalya Bodrum yine. Üsküp, Atina ve Artvin Ordu gibi uzun turlar yaptım. Aslında bu uzun kısa fark etmiyor. Yaptığımız bütün bisiklet yolculuklarının ortak paydası şudur. Herhangi bir yerde mola verdiğimizde ya da bizi birinin çevirdiğinde ilk sorduğu soru şudur. Bu eziyeti kendinize niye yapıyorsunuz? Siz deli misiniz? Galiba en az acı yemek kadar çile çekmeyi de seviyoruz. Zaten bizim kültürümüzde var. Hani çok fazla ilgili değilim ama tasavvufta bir çile kültürü yok mudur? Çile. Nefsani ya da kişisel arzulardan kurtularak
ruh temizliğine ermek için girişilen sıkı perhis veya mahrumiyet dönemi anlamına gelen genel tasavvuf terimi. Çilenin batıdaki karşılığı sanıyorum challenge, yani meydan okuma. Konfor alanının çıkıp limitlerini zorlayan o insanları sorduğunuzda kendilerini çok iyi hissettiklerinden bahsediyorlar. Yani aslında gerçekten bir nevi ruh temizliği yapıyorlar. Elbette deli değiliz. Bir şeyleri başarmak için kendimize bir şans tanıyoruz sadece. Bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu süreçte de engelleri, problemleri aşarak yol almaya devam ediyoruz. Ben de bu nedenle bisiklet ile çile ve başarı üzerinden bir ilişki kuruyorum. Sana özel yapıldı ama ismini yanlış basılmış. Zehra yerine Sehra yazmışlar. Ama ben kabul edemem bu şekilde Kaan. Bugün de bir şey başarmış gibi hissediyorum ama ne kadar ortalama yaptığım, ne kadar kilometre yaptığımla alakalı değil. Geride bıraktığım 38-39 kilometre bana denize girmelisin dedi. Bir onu yapmadım. Çünkü insanlarla sohbet ettik, birileriyle tanıştık. Şimdi biraz bu tatlı yorgunluğumu atmak istiyorum. Özellikle yorgunluğumu. Tatlısı bana kalsın. Yarın görüşmek üzere. Baba, çok kral adamsın, kralsın. Hepimiz bu dili kullanıyoruz. Size, bana, ona, herkese söylenmiştir. Ki bu terimler gündelik konuşmaları falan da sirayet etmiştir. Böyle eril bir dil kullanıyoruz. Mesela futbolu ele alalım. En çok sevilen spor olduğu için. Gol kralı diye bir tabir var. Hatta komik olan söz konusu kadınlar şampiyonası olduğunda da gol kralı terimi, tanımı hala geçerliliğini koruyor. Yalnız çok güzel bir sabah uyandık. Bisiklette bile dağların kralı diye bir kategori var ki o da kendi formasıyla temsil ediyor büyük turlarda. Fakat son zamanlarda kadın bisikletinin de popüler hale gelmesi bu tabirleri değiştirdi. Son birkaç senedir artık Queen of Mountain, yani dağların kraliçesi tabirini çok duyuyoruz. Ama değişmeyen şeyler de var. Büyük bisiklet turlarında kraliçe etap turun en prestijli, en önemli etaplarından biri olarak geçer. Genellikle dağlık ve yokuşlar barındıran acımasız bir etaptır. Gerçi biz Göko bisiklet turu olarak öyle profesyonel değiliz. Daha çok geziyoruz, bir gezi turu. Ama Körfez'in dönüş yönüne göre, Gökova Körfez'in dönüş yönüne göre 2 tane kraliçe etapımız var. Bunları gurur duyuyorum açıkçası. 1. kilometreyiz. Tırmanış birazdan başlayacak. Tabii ara ara durmak zorundayım çünkü bu kamerayla bisiklet üzerinde çekim yapmam mümkün değil. Yani biraz geride kalacağım büyük ihtimal ama dert değil. Bu da bana nefes aldıracak. 4,5 kilometre oldu. Su ve muz molası. 7. kilometredeyim. Evet, en arkadayım. Son 800 metre zirveye. Ama hani çekim yaptığım için, kamera karşısına geçtiğim için geride değilim artık. Bunu biliyorum. Zira elektrikli bisikletler bu rampaları şakır şakır tırmandılar. Katılımcıların sanıyorum %50'ye yakını e-bike kullanıyor. O yüzden de belki de bu etaba kraliçe etap demek biraz, ama benim için kraliçe etap. Bitmek bilmeyen bir 800 metreydi ama zirveye çıktık. Ama kendimi iyi hissediyorum. Yani çok zorlanırım diye düşünüyordum. En arkada olmama rağmen hiç öyle kendimi zorlanıyormuş gibi hissetmedim. Evet, güç üretmekte biraz zorluk çekiyorum ama o da antrenmanla düzelebilecek bir şey. Zira ben buraya hiç antrenman yapmadan, hatta bu sene neredeyse hiç bisiklete binmeden geldim. Evet, aşağı yukarı 11 kilometreyi de geride bıraktık. İstikamet Bodrum.
Biz Gökova turunu saat yönünde dönmüş olsaydık Kraliçe etap Balıkaşıran olacaktı. Fakat ters yönde geldiğimiz için bu paye Mazı rampalarına ait oldu. Şunun şurasında da Bodrum'a Bede. Daha doğrusu eve 25-30 kilometre kaldı. Bodrum'da Zetaş Camping'deyiz. Yani ben evime geldim, yuvama döndüm. Bu akşamı evde geçiririm. Zaten evde uyumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok yoruldum. Son 3 günün yorgunluğu gerçekten böyle üzerimden akıyor. Ama yine de tur çok harika geçiyor. Yani oldukça mutluyum. Hani tamamlayabilecek miyim, yapabilecek miyim diye düşünüyordum. Ama buraya kadar geldim. Ama yine de eve kadar önümde yaklaşık böyle 10 kilometre gibi bir şey var. Üstelik zirve finişi. Oh, nihayet evimdeyim. Aslında senaryo değişti. Ben Zetaş Camping'e girdiğimizde işte kirlilerimi şunu bunu alıp eve gelecektim. Ali aradı, dedi ki ben seni götürürüm, hiç bu yorgunluğun üstüne işte yol yapma. Ay dedim, Allah razı olsun. O yüzden Ali ile birlikte geldik. Biraz da orada oyalanınca hava karardı. Ama hiç yorulmadan turu tamamlayıp, etabı tamamlayıp dönmüş oldum. Bugünkü yorgunluk pek tatlı değil ama evde olmak fazlasıyla tatlı. Üstelik hayatımın kraliçesiyle. Bence bugünün kraliçe etap olmasının arkasında bu yatıyor. Yarın görüşürüz. Günaydın. Bugün Gökova bisiklet turunun 4. günü. Aslında final gecesi. Zira yarın Akyaka'da tamamlayacağız. Bugün Balıkaşıran'ı bir engel olarak görüyoruz ama bugün özellikle en büyük engel zaman olacak. Çünkü saat 10.30'da hareket edecek. Datça feribotuyla karşıya geçeceğiz Bodrum'dan. Eski Datça gezi, yemek falan her şey orada organize ediliyor. Günün geri kalan 50 kilometrelik, 52 kilometrelik yolu hava kararmadan tamamlamamız gerekecek. Galiba başka zamanlarda da etabın bu kısmını, özellikle öğle yemeği kısmını pas geçiyordum ki çabucakta denize girebileyim. Üç gündür hatta bu videonun senaryolarını yazıyorum. Her gün bir tema olsun diye ama bugün serbest satış olacak. Ayrılık da sevdaya dahil derler yani. İşte bugün Gökova bisiklet turunun son gecesi. Bodrum'dan Datça'ya feribotla geçilmiş olsa da 2 saatlik deniz yolculuğu, ardından 1 saat yemek molası Datça'da. Yani Çubucak Orman Kampı'na varış süremizi biraz kısıtlıyor. Yani feribottan indikten sonra bugün biraz daha zamanla yarışa dönüşüyor. Elektrikli bisikletliler için ise herhangi bir stres söz konusu değil. Ama neden acele ediyorum? Kampa yetişmek neden bu kadar önemli? Çünkü her etap sonu denize girmek demek. Yani daha gün batmadan suya atlamalıyım. Kamp yerine vardığımda güneşin hala tepede olmasını istiyorum. Yani en azından görünür olmasını istiyorum. Bu yüzden öğle yemeğini atladım ve önden yola çıktım. Dolayısıyla birçok insanın önündeyim. Bugün makul bir mesafede beni yakalayacaklardır illaki. Çubucak Orman Kampı'nın serin sularına dalmadan önce Balıkaşıran'ın eteklerindeyim. Şimdi usul usul bu rampayı tırmanmaya başlıyorum. Aslında bu düşüncelerle galiba biraz kendimi oyalıyorum. Zira
bütün bu işte 3 günün 4 günün yorgunluğuna biraz da hüzün karışmaya başlıyor an itibariyle. Zira az sonra Çubucak'ta olacağım. İnişteyim. Bilmiyorum neden ama içime bir burukluk kaplıyor. Her pedalda bunu iliklerime kadar hissediyorum. Bu arada balık aşıranı çıkmadan önce beni gerideki grup yakalar diye düşünüyordum. Özellikle elektrikli bisikletliler. Fakat ben balık aşıranı onlardan önce çıktım. Beni balık aşıranda yakaladılar. Yani orman kampına birlikte gireceğiz. Evet. Deniz meselesini atlamayacağım. Nasıldı? Tevfik abi. Efendim? Su. Ilık. Ilık. İdeal. Şimdi ben giriyorum, bir deneyeyim. İdeal. İdeal. Dün denize girdikten sonra fark ettim ki etap bütün enerjimi emmiş. Böyle hasta gibiydim biraz, böyle içim titriyordu falan. Dolayısıyla dün akşamın kapanışını yapamadım. Halbuki çok eğlenceli, tatlı bir kapanış oldu. Böyle müzikler oldu, çekiliş oldu. O yüzden şimdi birkaç kelam edeyim. Ya da dünü bugüne bağlayalım. Önceki turlarda olduğu gibi bu turda da bir sürü yeni insanla tanıştım. Hepimiz ortak bir şemsiye altında toplanmışız. Yani bisiklet sürmek, tur yapmak, festivallere katılmak. Yani yıllar geçtikçe daha da kalabalıklaşıyoruz. Dün akşam burada son bir kez daha vedalaşıp bir sene sonra görüşmek üzere sözleştik. Ki vedalar beni hep hüzünlendirir. O yüzden içimde de büyük bir boşluk var bir taraftan. Yine dün balık aşırını geçerken aklımda hep şöyle bir şey döndü. Ayrılık da sevdaya dahil. Gökova böyle bir sevda işte, hele ki bisikletle. Pedalların altında akıp giden yollar, geçilen sahiller ve sonunda ulaşılan deniz. Hoş, günün sonunda deniz yok. Bugünün programı şu. Çubucak Orman Kampı'ndan çıkacağız. 17. kilometrede Asparan zirvesinde olacağız. Böyle başladığı gibi biten bir tepe o. Daha sonra yol bizi Marmaris'e geçirecek ki Marmaris yokuşunda tırmanacağız. Bugün ikinci tırmanışı Marmaris çıkışı. Ve finalde de Çetibeli rampasını tırmanarak Akyaka'ya ulaşmış olacağız. Mesela burası Asparan. Yalnız manzara muhteşem. Vallahi bitiremem diyordum ama çok güzel bir tur oldu. Son bölümde epey yoruldum. Popom berbat halde ama çok mutluyum. Ve şimdi istikamet Akyaka. Dur kapatma. Turu bitirdik, şimdi eve dönüyorum ama bu saatte niye dönüyorum? İlk gün Kışla Parkı'na gittiğimizde şöyle bir problem yaşanmıştı. Çadırlar sabah toplanırken insanlar fark ettiler ki çadırların üstüne reçine yağmış. Çünkü Kışla Parkı çam ağaçlarıyla örtülü bir park. Ben de arabayı orada bırakmıştım. Bunu hiç düşünemedim. Tur bittikten sonra işte çuvalları bekleyeceğiz falan filan. Dedim bari bisikleti arabaya atayım. Arabayı bir gördüm.
bayağı reçineyle yıkanmış. O şekilde Bodrum'a dönmem mümkün değildi. Yana yakıla biraz şey aradık. Oto yıkamacı. Neyse bir tane bulduk sağ olsun. Saat şu anda 7.30. Aşağı yukarı 9 gibi falan evde olacağım. Yani turu bitirdiğimiz yerde böyle kapatmayı isterdim ama bu şekilde nasip oldu. Böyle kısmet oldu. O halde bir sonraki Gökova bisiklet turunda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.